Ranzamın üstünde, ellerim başımın arkasında uyku tutmuyordu yine. Dışarıda başlayan sağanak yağmur fırtınaya dönüşmüş, ardı arkası kesilmeyen şimşeklerle gürlüyordu gök tanrı. Ama uyku tutmamasının nedeni dışarıdaki seslere değil, içimdeki seslere aitti. Yarın benim için 3 harika an yeşerecekti. Uzaklaştırma cezasından sonra yapacağım ilk futbol müsabakam. Monsieur Ravel'in boks ligi kurma fikrini Defik öğretmenle paylaşması ve Pera'ya gece yarısı vereceğim sonsuzluk. Bir kez daha kontrol etmek istedim çekmeceyi. Küçük kadife kutuyu avuçlarımın içinde sıkıca tutarak uyumaya karar verdim. Sabah yanımda götüreceğim bu kutuyu çekmecemde unutamazdım çünkü. Gözlerim kapanmaya başladığında dış kapının olduğu taraftan kulaklarıma yetişen sesi işittim. Rüzgarların çıkardığı bir ses diye düşündüm gözlerimi tekrardan kapatırken. Yine duyuldu, bu kez kapının tırmalandığı tiz bir sesle. Ranzamdan doğrulup ayaklandığımda pencereden kapının önünü görmeye çalıştım, başarılı olamadım. Pencereyi açıp da kafamı dış kapının olduğu tarafa doğru uzattığımda kapının önünde sırılsıklam bir vaziyette, dermanı kalmamış, tir tir titremeye devam eden Karabaş'ı gördüm. Sesini bana duyurup onu içeriye almam için minik patisiyle kapıyı tırmalamaya devam ediyordu. Şaşkınlığım sevincime bulandığında hızla kapıya doğru koştum. Geri dönmüştü oğlum. Artık Karabaş değil, oğlumdu o benim. Mektebin önünde acı içinde inlerken yüreğimin yırtıldığını hissettiğimde. Günlerce onu ararken yuvasına geri dönmesini beklediğim bir evlattı benim için o. Kapıyı açtığımda yavaşça kaldırdı küçük çenesini bana doğru. Gözleri üstüne düşen yağmur damlaları gözyaşları gibi süzüldü yanaklarının yanından. Öylece bana baktı. Sonunda ulaşmıştı babasına. Ulaşmıştı babası sonunda oğluna. Onu kucaklayıp evin içine girdiğimizde battaniyeyle kurulayarak dindirmeye çalıştım titreyen bedenini. Bir yandan elimi yalıyor, bir yandan zor da olsa ayakta durmaya çalışıyordu. Sobayı yaktığımda artık ayakta durmasına gerek yoktu. Battaniyeye sardığım tüm vücudunu dizlerimin üzerine yatırdım. Bir gariplik olduğunu çok geçmeden anladım. Saatlerdir kucağımda yatmaya devam ediyor. Ne yemek yiyor ne de su içiyordu. Sadece kollarımın arasında kara gözlerini bana dikmiş bakmaya devam ediyordu. Ara ara okşadığım kafasından fırsat bulduğu elime hafifçe dilini değdirerek özlem gidermeye çalışıyordu benimle. Onu ısıtmayı başarmıştım. Ama bu kez de benim içim titremeye başladı. Niye bu kadar yavaş nefes alıp veriyordu? Elini göğsüne doğru götürdüğümde hafif bir acıyla irkildi. Battaniyeyi araladığımda göğsüyle karnı arasını saran morluğu gördüm. Aldığı darbenin iç organlarını çürütmeye başladığını anladığımda yayılan ekşi koku burnumun ucunu sızlattı. Kan yeniden sıçradı beynime. Dişler belirdi gözlerimin önünde, dişlerine ait olduğu o çirkin sonrasında da. Kendimi zor tuttum içimden çıkmaya çalışan diğer beni durdurmak için. Merak etme der gibi baktı gözlerime. Şimdi anlamıştım her şeyi. Bu yufka yürekli canlılar öleceklerini anladıklarında ailelerine kendilerini göstermemek için güvenli bir köşe ararlardı. Kimseye yük olmadan veda edebilsinler yerküreye diye. Onun güvendiği tek köşesi bendim ki bu hayatta. Son nefesini vermek istediği tek yer benim kucağımdı. Her şey için teşekkür ettiğinde kapandı ağırlaşan gözleri. Bir daha hiç açılmadılar. Küçük çenesinden aşağıya süzülen bu kez yağmur damlaları değil, kendi gözyaşlarımdı. Kucağımda oğlum
Sabaha kadar aynı taşın üstünde, sobanın önünde hareket bile etmeden oturmaya devam ettim. Kalan son odun küre dönüştüğünde pencereden içeriye süzülen ışıkla kendime geldim. Ayaklarımın üzerine zor da olsa kalkmayı başardım. Der Saadet'in en yüksek tepesine çıkıp tırnaklarımla kazımaya başladım toprağı. Boynunun boşluğa düşmesine ellerimle engel olarak usulca bıraktım minik bedenin kendisi gibi küçük olan çukurun içine. Aralık kalmış ağzını içine toprak kaçmasın diye kapattıktan sonra kazdığım toprağı avuçlarımla üstüne geri döktüm. Esen sert rüzgarın saçlarımı uçurmasına aldırış etmeden kafamı kaldırıp koca şehre baktım. Tepenin üstünde, oğlumun hemen yanında oturmaya devam ettim bir süre daha. Kendisini bu ıssız yerde yalnız hissetmesin diye. Unuttuğum müsabakayı hatırladığımda şimdilik terk etmek zorundaydım onu. Her gün geleceğimin sözünü vererek ayrıldım yanından. Sözümü asla tutamayacağımı bilmiyordum. Bu bayırlardan son kez şehrin içine karıştığımda.